Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi platin, paladyum, bakır ve Brent petrole bakalım. Öncelikle platinle başlayacağım. Şu yatay bandı takip ediyorduk. Burada bir yükseliş aldık. Bir önceki direnç bölgemizden bir düzeltme süreci yaşandı ve %50 seviyesinden tekrar bir yükseliş alıyoruz. Fakat bakın bu yükselişin tepki sınırında kalmaması gerekiyor. Bunun için de 995 üstü hareketler görmemiz gerekecek. Bu tarz bir hareket geldiğinde de bir ara direnç bölgesi olarak 1000-1002 bölgesi karşımıza çıkıyor. Ancak 995 üstü hareketlerde bizim ana beklentimiz tekrar şu bir önceki tepe bölgesi 1010'lara doğru yükselişin devamı olacaktır. Bu tarz bir yükseliş gelecek olursa da 938'den başlayan yükselişin düzeltmesini yaptık. Yükselen dipler, yükselen tepeleri getirecektir ve buradan gelen alımlar da şu bir önceki tepe bölgesini de 1010'ları da geçen yeni bir yükseliş trendinin habercisi olabilir. Ancak bunun için öncelikle 995 bir ara direnç bölgesi olarak 1000-1002 bölgesini takip edeceğiz. Bu dirençler kırılmadığı takdirde bu yükseliş tepki olarak kalıp tekrar satışa dönme riski taşır. Bu durumda da 964 aşağıda bizim için çok kritik olacak. 964 kırılmadığı sürece tekrar burada alıcıların güçlenme ihtimali kuvvetli olacak. Buradan paladyuma geçecek olursak paladyumda 1035'ten başlayan düşüşün maksimum tepkisini vermiştik ve burada sınır olarak 985'i belirlemiştik kendimize ve buradan bir miktar gene satış aldık. Bu da aslında bakın şu son bir önceki tepeden baktığımızda %50 düzeltmesini yaptı ve tekrar yükselişe geçti diyeceğimiz bir süreç yaşanıyor. Burada 979-985 desteği artık önemli olacak. Bunun üstünde kaldığı sürece yukarıda 1000-1016 aralığında bir ara direncimiz olsa da ana beklentimiz artık 1035'lere doğru yükselişin devamı olacaktır. O nedenle bugün için 979-986 hareketler görmememiz çok önemli. Şu direnç bölgesinin kırıldığının teyidini almış olacağız. Şimdi buradan bakıra geçecek olursak bakırda önemli bir direnç bölgesinden gene bahsetmiştik. 5.16-5.10 bölgesi. Şu an için bu direnç bölgesinde bir testere hareketi takip ediyoruz. Burada doğru bir stop stratejisi uyguladığınız takdirde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Bunun için de bu direnç bölgesini kıran güçlü alıcılar hangi seviyede devreye giriyor bunu belirlemek çok önemli. Bunun için de iki farklı seviye karşımıza çıkıyor. 5.02 bunun da altında 4.97 bölgelerini, desteklerini takip etmemiz gerekir. Risk algınıza göre bu iki seviyeden birinin altına stop koymanız gerekecek. Şu kırılımı fiyatladıysanız eğer, burada yaşanan bu geri çekilmeler bir likitte tuzağı olarak kalabilir. O nedenle maksimum 4.97 altı stoplu bakırda alım için oldukça uygun bölgeler olduğunu düşünüyorum. Yalnız 4.97 altında en az ATR kadar bu da 4.90'lara takribi denk geliyor. Eğer fiyat 4.90'a geri çekilecek olursa mutlaka stop olmamız gerektiğini unutmayalım. Burada tabii aynı zamanda yukarıda tekrar 5.16'nın üstüne atmasını da bekleyebilirsiniz tekrar alım yapmak için. Buradan Brent petrole geçecek olursak minimum tepki sınırından bahsetmiştik. 74.20'nin üstüne atması gerekiyor dedik. Şu an için bu bölgeye ulaşmış durumda. Bu bölge geçilecek olursa 74.23, 74.24 bölgesinin üstünde kalıcı olduğu takdirde maksimum tepki sınırımız olan 77.20'lere kadar yükselişin devamı beklenebilir. Fakat 77.20'ye kadar olan yükselişler tepki sınırındadır. Bakın tekrar satış alma riski taşır. O nedenle tepkiye işlem yaptığımızı ve stop seviyelerimizin çok önemli olduğunu unutmayalım 77.20 geçilene kadar. Burada da eğer şu ana kadar alıcı olunmadıysa ve 74.24 üstündeki kapanışlarda alım yapmayı planlayanlar varsa 73.19, 72.47 altı mutlaka stoplu işlem açmalılar. Çünkü burada bakın şu 82.5'lardan başlayan düşüşün minimum tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. O nedenle stopsuz işlem yapmanızı asla tavsiye etmiyorum. Evet, platin, paladyum, bakır ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.